Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Söz verdiğim gibi ev turunu çekmeye geldim. Herkes baktım Aralık ayında gün gün vlog atıyor. Sen de dedim kalk sözünü tut. Hazır da evi toplamışken ve kızımı anneannesi ve halalara bırakmışken bu işi halledeyim istedim. Kafamdan çıksın. Hızlıca bir tur yapalım. Normalde boş ev turu çekmek istiyordum önce. Sonrasında bunu yapmak istiyordum ama bizim sürecimiz hızlı olduğu için yetişmedi. Hadi başlayalım. Giriş kapımız hemen bu kısımda. Yan tarafında bir alaturka tuvalet mevcut. Ama ben onu tuvalet olarak kullanmıyorum. Hemen gösteriyorum. Videoyu bu arada kendim çekiyorum tripodla. O yüzden böyle kesik kesik olabilir. Ben bu kısmı çamaşır alanı olarak kullanıyorum. Evde koyabileceğim başka bir yer olmadığı için. Çamaşır sepetim burada. Deterjanlar hemen şu kısımda. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi. İçindekiler de hala bekliyor. Videoyu çekip onları alacağım. Bu alanı böyle değerlendirdim. Bu ev benim olmuş olsaydı burayı daha düzenli, dolaplı vesaire yaptırabilirdim. Ama maalesef geçici olduğumuz için bu şekilde yapmak zorundayım. Yan koymamızın sebebi de tuvalet aşağısına bir şey yapıldı. O yüzden tam böyle tuvaletin üzerine denk gelecek şekilde koyuldu. Bu sebeple böyle sağını solunu kullanamıyorum. Bu alan biraz ölü gibi oluyor. Ama geçici olduğu için mecburen böyle devam edeceğiz. Sonra bu kısımda bir ayakkabılık olarak kullandığım eski giyinme dolabım var. İki kapısını ayakkabılık olarak kullanıyorum. Bu kısmını hemen şu kısmını Nefes'in ayakkabısı ve bizim sürekli kullandığımız elimizin altında olması gereken şeyler olarak öyle raflara koydum. Bu da böyle hani portmanto kısmını bu şekilde değerlendirmiş oldum. Hemen girdiğimizde kapının solunda şu an sağ tarafta mutfağımız var. Kapıdan hemen girdiğinizde sol tarafta mutfak mevcut. Mutfak çok büyük bir mutfak değil ama yeterli bir mutfak geçici olarak. Benim bir mutfağım olsaydı bu şekilde asla yapmazdım ama direkt şöyle şu kısımda bir cam var. Bunun altına doğru uzatırdım. Dolap alanı çok yetersiz. Yine aynı şekilde şu kısma da dolaplar yaptırırdım. Diğer daire sahipleri nasıl kullanıyor bilmiyorum. Ama bu şekilde yetersiz. Hemen detaylarını gösteriyorum. Direkt 0.5 ile çekeyim çünkü çok dolanılacak bir alan değil. Girişte solda buzdolabı. Bu benim buzdolabım değil bu arada. Burası standart ölçülere sahip olduğu için büyük babanın buzdolabını almak durumunda kaldık. Benimki şu an kullanılmıyor. Yanında bulaşık makinesi. Burada lavabo altı, çekmeceler, benim kendi ankastre setim, tabaklarımın olduğu bölüm, bardakların olduğu bölüm. Burada da hemen bir balkon var. Kombi koyabilmek adına bir balkon yapmışlar. Onu da şöyle hemen göstereyim. Küçük ama yine işlevsel bir balkon. Çöpümü hemen oraya koydum. Nefes'in bebek arabası. Şurada da işte kombi var. Ve böyle tek kişinin oturabileceği bir balkon. Yine kendi eski evimdeki yemek masamı kullanıyorum. Yeterli geliyor. Zaten 3 kişiyiz. Nefes'in zaten orada. Mama sandalyesi hiç sevmedim ama sürekli gözüken damacanamız. Öbür evde kapı arkasına saklıyordum. Burada maalesef yapamıyorum. Sonra çıktığımızda hemen diğer oda salonumuz. Şimdi sizi sabitledim. Tripoda çekiyorum. Söyledim mi bilmiyorum ama biraz zor oluyor. Söylemediysem de haberiniz olsun. O yüzden böyle sürekli şey olabilir. İdare edin. Diğer salonunu birebir aynı yapmak istedik. Hem Nefes için hem de bizim için daha böyle alışması kolay olsun diye. Bazı eşyalarımız yok. Ev küçük olduğu için diğer evimden. O eşyaları da boş odaya depolattık. Güzelce sardırdık, kaldırdık. Taşındığımızda direkt onları götüreceğiz. Yemek masam yok. Oturma odam yok. Oturma odamdaki diğer eşyalar yok. Fazlalık olabilecek her şey aslında o odada. 3+1 tutmamızın en büyük sebebi de bir odayı depo alanı olarak kullanmaktı. O şekilde de yaptık. Eğer ki işte bu evin boş ev turunu isterseniz o odayı da o zaman gösterebilirim. Bunu da yorum olarak yazın. Şimdi size hızlıca burayı gezdireyim. Diğer odalara devam edelim.
Hemen sağ tarafta televizyonumuz. Nefes'in oyuncakları asla beni rahatsız etmiyor. Normalde hiç böyle dağınıklığa gelemem. Oyuncak sepeti o kısımda, genelde şuraya alıyoruz. Koltuklarımız. 2 tane sehpam vardı. Onlar orada, o alanda duruyor. Onları da çok ortaya almıyorum ki Nefes'e oyun alanı açılsın. Şu süslerimi koymayı unutmuşlar. Ben de onları oraya koydum. Hani en azından bir şey olsun evde. Pufum burada. Kalabalık bir an olursa oturma alanı oluşturmak için. Bu konsolu da yine depolama alanı olarak kullandığımdan dolayı bıraktım. İçerisi dolu. Bir de bu yan sehpa. Sonra buradan çıkınca, normalde buranın düzeni böyle değil bu arada. Televizyon şu kısımda olması gerekiyor ama biz işte benzer olsun diye buraya aldık. Bu odadan çıkınca da hemen burada boş odamız artı giyinme odamız, yatak odası ve banyo, büyük banyo burada. Önce giyinme odasına girelim. Kalan dolaplarımızı bu şekilde, Necati ve benim dolaplarım bu kısımda, Nefes'in dolabı da bu kısımda olacak şekilde konumlandırdık. Şuradan da kendim göstereyim. Burayı niye Nefes'in odası yapmadım? Hemen ondan bahsedeyim. Genelde çünkü burayı keşke Nefes'in odası yapsaydın diyorlar taşınırken. Çünkü o da bir yeni sürece girmiş oluyordu. Onu da bir boşluğa düşürmemek adına odasını ayırmadım ve daha o zaman küçüktü. Daha yeni 2 yaşını geçti. 2 yaştan sonra biliyorsunuz genelde odayı ayırıyorlar. Hani ben de o kafadaydım. Ama yakın zamanda bu odayı dönüştürmek istiyorum. Burayı Nefes'in odası yapmak istiyorum. Bu odada böyle diğer evimdeki gibi giyinme odası yapmış bulundum. Şimdi yatak odasına geçelim. Buradan çıktık. Hemen burası yatak odası. Yatak odasında da yine benim şöyle şifon yerim bu kısımda. Yatağımız ve Nefes'in yatağı. 2 küçük şifon yer de orada. Onları sağa sola koyamıyorum çünkü Nefes'in yatağı mesafeleri kısıtlıyor. Çok dar oluyor. Onları o yüzden ikisini orada kullanmak durumunda kaldım. Şu alanı açabilmek için. İşte odayı değiştirirsem muhtemelen buralarda değişmiş olacak. Diyeceksiniz ki bu niye burada? Burada da bir balkon var ve güneş bu taraftan doğduğu için çok aydınlık oluyor. Nefes direkt uyanıyor, saat böyle yazın 6-6.30'da 5'te falan kalktığı bile oldu. Hava aydınlandığı için yavrum gündüz oldu zannediyor. O yüzden böyle hafif karartsın diye bunları buraya taktım. Bir de bu ev çok yüksek olduğu için benim tül ve perdelerim biraz böyle kısa kaldı. Ama bu şekilde idare ediyorum. Yatak odası da böyle. Hiçbir eşyamda değişiklik yok. Hemen yan tarafında da büyük banyo var. Orayı da göstereyim. Kapısını açtım. Hemen şöyle tanıtayım dışarıdan. İçeriden de arka tarafı göstereyim. Lavabo, klozet ve tam şu tarafta da banyosu mevcut. Dar bir alan olduğu için maksimum kullanmaya çalıştım. İşte havluluklarımızı şöyle koydum. Nefes'in bizim sürekli kullandığımız şeyler yine burada. Burada deterjanlar, burada benim fazlalık ürünlerim. Bunları başka koyabileceğim bir yer olmadığı için buraya konumlandırdım. Hemen bu kısımda da şöyle kapıyı 05'e geçtim. Bu kısımda da banyomuz var. Banyo inanılmaz büyük. Bence gereksiz büyük. Zaten kullanmıyorum bir tarafını gördüğünüz gibi. Banyoyu kesinlikle şu alana yapardım. Bunu buraya taşırdım. Lavaboyu da yine bu kısma taşırsak çok güzel bir alan olurdu burada. Ama maalesef müteahhit böyle yapmamış ve ev benim olmadığı için ben de bu şekilde kullanmak durumundayım. Yani yeterli geliyor. Geçici olduğu için sorun etmiyorum. Kapanış için tekrar karşınıza geldim. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Hızlı ve kısa bir video olmamıştır. Elimden geldiğince detaylı şekilde gösterdim. 2+1 olarak göstermek zorunda kaldım. Eşyalarım aynı. Aslında değişiklik yok. Sadece ev değişti. Büyük değişiklik inşallah buradan gittiğim evimde olacak. Onların da detay videosunu çekeceğim. O yüzden takipte kalmanızı istiyorum. Videoyu burada kapatayım. Söyleyeceğim daha fazla bir şey var mı? Hatırlamıyorum açıkçası. Yine bir heyecan oldu. Ara verince heyecan oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma yorum yapmayı unutmayın. Hype puanı diye bir şey gelmiş. Onu da vermeyi lütfen unutmayın. Çünkü artık çok geriye atmaya başladı video çekmediğim için. En azından böylelikle öne çıkmış olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.